Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta bir ip. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Hemen şöyle sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 model için 14 kullanacağım. Artı 4 ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var şişimde. 18 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım ben. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Şöyle ilk sırasını beraber yapalım. Daha sonra tamamlayıp modelimizi kurabiliriz. Evet, şöyle. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birkaç sıra haroşa lastiğimi tamamlayacağım. Evet, lastiğimizi tamamladık. Şimdi lastiğin ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. 2 ilmek ters olarak ördüm. İpim arka tarafta, 1 ilmek örmeden aldım. Şu şekilde. 3 ilmek düz. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek yine örmeden aldım. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk modelimizi. 2 ters ilmek. İpimiz arka tarafta, 1 ilmek örmeden alalım. 3 düz ilmek örelim. 3 düz ilmekten sonra 1 ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak. Daha sonra kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Yani modelimiz zaten 2 sıradan oluşmakta. Ön yüzünde o şekilde yapacağız. Şimdi arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bakın 2 ilmek düzümüz vardı. Düz olarak ördük. Ön yüzünde örmeden aldığımız ilmeği arka yüzünde ters örüyoruz. Bu şekilde. 3 ilmek şurada tersimiz var. Ön yüzünde düz örmüştük. Bunları düz örüyoruz. Bu 3 ilmek haroşa olacak. Hep düz örülecek. Ön yüzünde de arka yüzünde de bu 3 ilmeğimiz düz öreceğiz. Örmeden aldığımız ilmeğe gelince ters örüyoruz. Arka yüzünde hep bu şekilde. 2 düz, 1 ilmek ters, örmeden aldığımız ilmeği ters ördük.
Tekrar 3 düz haroşa olan yer. Bir ilmek ters. Terslerimiz şu örmeden aldığımız tek ilmekler vardı ya arkadaşlar. Onları arka yüzünde ters örüyoruz. Kenarda 2 düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 2 sıranın tekrarından oluşacak. Oldukça kolay bir model. Şöyle şu an hiçbir şey belli değil. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Hemen birkaç sıra daha yapalım. Biraz model belirginleşsin. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım sıradaki 2 ilmeğimizi ters olarak örelim. 2 ilmeği ters ördük. Zaten 2 ilmeğimiz tersti. Yine ters olarak ördük. Şu bir tane düz olan ilmeği yine örmeden alıyorum. Ön yüzünde hep bu bir düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta kalacak. Daha sonra şu 3 ilmeğe gelince bunu düz örüyoruz. Haroşa olacağı için bunlar hep düz örülecek. Tek düz olan ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Zaten ilmeklerimiz bakın bunlar tersti. Ters olarak ördük yine. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 3 düz. Sıradaki ilmeği örmeden alıyoruz. 2 ters. Şöyle 1-2 sıra yaptıktan sonra model tam belirginleşir ve sizin de yapmanız daha kolay olur. Şöyle ters düz alışlarınızda şaşırmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelin arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde bu işlemleri yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın 2 düz. Arka yüzünde düz örüyoruz. İlmeklerimizi sadece şu örmeden aldığımız tek olan ilmeği ters örüyoruz. 2 düz, 1 ters, 3 düz. Tekrar haroşayı düz ördüğüm için düz örüyorum. Eğer siz ters olarak örüyorsanız bunu da ters örebilirsiniz. Arka yüzünde de, ön yüzünde de. Örmeden aldığım ilmeği ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Yani terslerimiz şu tek olan düzler. 3 ilmek düz. Örmeden aldığımız ilmeğe geldik. Bunu ters örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 düzümüzü örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi. Şöyle göstereyim. İsterseniz bir kez daha kuralım beraber. Evet, devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 2 ters ilmek yaptım. Daha sonraki bakın o tek düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ön yüzünde bunu örmüyoruz. Arka yüzünde ters olarak örelim. 3 düz, 3 düz ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters, şu düzü örmeden alıyorum. 3 düz, örmeden alıyorum. 2 ters. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Ön yüzünde bu şekilde yaptık. Evet, modelin arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bunlar hep düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Tekrar haroşa yaptığımız 3 ilmeği düz. Örmeden aldığımız ilmeği ters.
bir ters, 2 düz, bir ters, 3 düz. Örmeden aldığım ilmek, ters. Kenarda 2 düzümüz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde hep bu işlemleri yapıyoruz. Ön yüzünde de aynı işlem gösterdiğim gibi. Modelimiz böyle 2 sıradan oluşmakta. Dediğim gibi ön yüzünde, arka yüzünde hep aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Yani ön yüzünde yaptığımız işlem bütün ön yüzündeki sıralarımızda aynı. Arka yüzünde yaptığımız işlemde arka yüzü sıralarında arkaya geçtiğimizde hep aynı işlemi yapıyoruz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş belirginleşti. Gayet güzel. Şöyle spor bir örgü modeli. Özellikle erkek çocuk örgülerinde, erkek örgülerinde kullanılabilecek harika bir model. Bir de daha önce şöyle yapmıştım. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık. Bunu şöyle birkaç sıra haroşa üzerine yaptım. Bunu da şöyle tekstil tipi lastik üzerine yaptım. Kanalımda var arkadaşlar. İsterseniz linkini bırakabilirim. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle harika. Gayet düzgün, şöyle muntazam olan bir model. Arka yüzü de şu şekilde. Bakın iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz şöyle güzel bir model. Evet. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, atkı, bere yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz kullanışlı ve şöyle güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.